Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önceki 5. devre geçiyoruz. 1900'lü yıllarla 1750'li yıllar arasındayız milattan önce. Sıfıra doğru adım adım ilerlemeye devam. Bu dönemde Uzak Asya bölgesinde önemli bir gelişme var. Özellikle Elamlıların gittikçe ve baskıcı unsurlarıyla beraber Akatların bir engellemesi olduğunu bir önceki gün ifade etmeye gayret etmiştik. Siyer-i Nebi çerçevesinde her zaman söylüyoruz bunu özellikle. Elamların gittikçe kendilerini hak ve hakikatten uzaklaştırdığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama hatırlayacak olursanız özellikle Hint coğrafyasının Elamlara verdiği bir destek de vardı. Ticaret yolları olması hasebiyle özellikle Mezopotamya coğrafyasına Uzak Asya'dan gelmekte olan her türlü ticari mal ve alışverişin Elamları ciddi anlamda şımarttığı bir dönemden de bahsediyoruz. Her ne kadar Akatları gelmiş olan Kayra aleyhisselam hakikati söylemiş, evladı 2. büyük olduğu Peygamber Saimra'nın Ege'de öldürülmesinin ardından bir dönemdeyiz. İşte bu dönemde ilginç bir olay nihayetinde bizleri 1. Babil İmparatorluğu'nun önemli ismi olan Hammurabi ile karşılaşmamıza vesile olacak. Bu dönem aynı zamanda yeni inançlar ve bu inançların gelişiminde çok önemli bir mihenk noktası olarak da ifade edilebilir. Neredeyse dünya tarihinde son 200'lü yıllar tekraren sayıldığında hep aynı problemi gördüğümüz gün gibi aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Yani tarihin tekerrür edişini her devirde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu bölümde kayıp bir hanedanlıktan bahsedeceğiz. Beni İsrail'in Elamlar üzerindeki etkisi artınca, Elamların da şımarıklığı buna eklenince kendi içlerine çekilmiş olan bir uygarlık. Bu uygarlık Asya'da M.Ö. 1200 ile 1750'li yıllarda Harappa uygarlığı olarak bugün de dünya tarihinde önemli bir yer edindiğine dair tarihi kayıtlar zaten mevcuttur. Şimdi onların nasıl kaybolduğuna dair önemli bir ibarelendirme yapacağız. Çünkü zannedildiği gibi sadece Uzak Asya bölgesinde, Çin bölgesinde yaşamış olanlar değil. Bugünkü Afgan topluluklarının oluşum sürecine gidiyoruz. Çünkü onlar biraz daha Sami ırkından da etkilenmiş, Arabi etkide üzerinde bulunan bir ırktır. Onlardan arta kalan bir grubun Çin içerisinde yerleşmesi sonrasında da kaybından, ama onların nasıl kaybolduğunun pek de bilinmediğinden bahsedilir. Beni İsrail Elamları oldukça yolundan çıkartacak pozisyona getirmeleriyle beraber Afgan topraklarında, bugünkü Afgan topraklarının kuzeydoğusunda insanların mağaralarına çekilme dönemini yaşıyoruz. Kötülük, fenalık, putperestlik gittikçe yaygınlaşmışsa bizler mağaralarımıza çekilip kendi içimizde bize yettiği kadarıyla kimseye bulaşmadan, kimsenin de bize ulaşamadan bir hayat yaşamamız mümkün müdür denilerek ilk mağara medeniyetlerinden birinden bahsediyor olacağız. İnsanların hak ve hakikat uğrunda bir şeylerden kaçma çabası bundan yaklaşık 5000 yıl kadar önce de yaşanmış, sizin anlayacağınız. Tabi kendi işlerinde böyle bir süreci yaşayan bu topluluk tevhid inancına göre yaşamaya devam ediyor. Sonra zamanın birinde yaklaşık böyle bir 50-60 yıl yaşandıktan sonra mağaralarda medeniyetler kuruluyor, mağaralarda yaşam biçimi oluşuyor ki bu mağaracılık anlayışının Mezopotamya sürecine etkileşiminde önemli bir noktayı göreceğiz bugün aynı zamanda. Bir de tevhid inancında Hanif inancının Arap Yarımadası'nda kalışını, oraya geri dönüşünün nasıl olduğunun da ilk izlerinle karşılaşmış olacağız dünya tarihinde. İşlerinden birisi Hanu İliya Efendimiz bir Afgan toprağında yaşayan, mağaralarına sığınmış olan topluluklar içerisindeyken günlerden bir gün hacca gitmeye niyet ediyor. Ailesinden izin alıyor, yola çıkıyor 17 yaşlarındayken. Mekke-i Mükerreme'ye geldiği zaman da Hz. İsmail Efendimizin torunlarıyla oturuyor. Haccını ifa ettikten sonra Mekke'de kalmasını kendisine tavsiye eden ve gördüğü rüyada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırtı dönük de olsa ondan inkişaf eden nurun etkisiyle o bölgede kalmaya niyet ediyor.
toplam 17 yıl boyunca kalıyor Mekke-i Mükerreme'de. 17. yılın sonuna doğru bir hacı kafilesinin dönüşü esnasında kendilerine su ikram ederken vahyi ilahi inzal oluyor. Suyu ikram ettiği yaşlı zatın duası olsa gerek, Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahisi artık bir peygamber olarak vazifelendiriyor Hazreti Hanu İlya. Hazreti Hanu İlya kendisi bugün de anıldığı kadarıyla Hammurabi ile karşılaştığı bir süreci yaşayacağız. Çünkü kendi topraklarına geri dönerken 1. Babil İmparatorluğu'nun kurucusu ve günümüze kadar ulaşmış Hammurabi kanunlarının yazmış olan Hammurabi ile karşılaşıyor. Kendisine büyük bir irşat hareketini beyan ediyor, kendisini tevhide davet ediyor. Elamlıların baskısından kurtulabilmek, Sümerlerin geçmişten bugüne kadar gelmiş inanışını, tevhid inanışını yeniden beyan etmek, bu beyanatlardan uzaklaşmasının ihtimalini ona söylemek, Hammurabi için oldukça etkili bir süreci meydana getiriyor. Hammurabi bu irşat vazifesi Hz. Hamilya'nın etkisiyle beraber önemli bir dönemde kendisi bunu düşüneceğini söylüyor, itikadi manada oldukça düzeliyor. Ancak Hz. Hanuila'nın geri dönüşü için bir emir var. Hızlı bir şekilde kendi topraklarına geri dönüp kendisine gelmiş olan peygamberlik de buradaki medeniyetlere, Uzak Asya'ya doğru bir vazifeyle vazifelendirilmiş. Hammurabi de Hz. Hanulia'dan almış olduğu ilham ve hakikatle yolculuğuna başlıyor. Aslında bakarsanız bu itikada tam olarak geçmemiş olsa da Hammurabi tabiri caizse artık tevhide oldukça yakın bir noktaya geliyor. Ancak Hammurabi Hz. Hanulia'nın kendisini tevhide davet etmesine rağmen bu tevhidi kabul etmeyişi Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı ilahisidir ki büyük bir savaşa vesile oluyor. Hammurabi bu savaşın içerisinde mücadele edip başarıyı elde ettikten sonra Ege paganizminin gelmiş etkisiyle Babil Panteonu'nun başına şeytan tarafından geçirmiş olan Marduk tanrısı ile karşılaşıyor. Bugün de eski Sümer yazıtlarının etkisinde kalmış olan bu panteizm, panteonların içerisinde var olan paganizmin etkisinde kalmış olanların da açık bir dille ifade ettikleri Marduk, 1. Babil İmparatorluğu'nda Babil Panteonu'na Ege'de var olan Greklerin şeytanın eliyle ve yol göstermesiyle hazırlamış olduğu bir çizelge olarak, bir yapı olarak geliyor. Bu yapıya iman eden insanlar karşısında Hammurabi bu uzak savaş dönemlerinin dönüşünde halkının hızlı bir şekilde ona iman etmiş olmasından dolayı etkileniyor. Açıkçası Mısır firavunlarının kendilerine tanrı ilan ettiği bir dönemde onların bir tanrı ve tanrıça sistemine olan itaatleri Hammurabi'yi oldukça etkiliyor. Bölgedeki adaleti düzene koyduktan sonra Marduk'u ortadan kaldırmaya niyet ediyor. Ancak kendisine söylemiş bir hakikat vardı Hz. Hanilya tarafından. Ya Hammurabi, her ne olursa olsun bir putun herhangi bir menfaati sana ulaşmasın. O puttan bir menfaat bekleme demişti. Ancak Hammurabi kendi devletini ayakta tutabilmek ve milli unsurlarını bir arada tutabilmek, perçinleyebilmek için Marduk putunun bu civarda etkinliğinden bir süre faydalanabilmeye niyet etmiş. Bu faydacı anlayışını adalet sistemini kurguladıktan sonra yerine getirmeye niyet etmişti. Ancak tam da Hz. Hanilya'nın dediği gibi böyle olmadı. Çünkü Hammurabi kendi yayınlamış olduğu o kanunnameler sonrasında bu kanunlardan bir kısmı Louvre Müzesi'nde bugün hala sergilenmekte olan bir tane taş var. Ancak çok daha uzun bir kanunnamedir. Ancak bu kanunnamenin içerisinde var olan bir başka beyitteki ifadeyle kendi sonunu getirdi. Halkın ona karşı bir küçük isyanı içerisinde ölümü söz konusu oldu. Dolayısıyla Hammurabi kendi toplumunu bir putu kullanarak yönetmenin ardından yeniden onları Hz. Hanilya'nın ibaresine, tevhid akidesine döndürmeyi niyet etmişken bu imkanı, bu fırsatı bir türlü yakalayamadığı için Mezopotamya'da artık putperestlik kurumsal bir kavrama gelmişti. Yeni bir inanç biçimi oluşmuştu. Ancak Hz. Hanilya'nın duasıyla
bir hakikat hasıl olmuştu. Afgan topraklarının mağaralarına sığınmış olan ehli imanın Hanif inancı Hz. Hanilya'nın etkisiyle binler yıl sonra Arap Yarımadası'na geri gelecek olan Afgan hacılarının sürekli etkisiyle Arap Yarımadası'nda Hz. İsmail Efendimizin çocuklarının Hz. Hatice Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama kadar ki gelen süreçte halihazırda o inancı koruyabilmelerine vesile olmuştu. Çünkü bu kavim bugün de hala Afgan topraklarında izlerini taşıdığımız, gördüğümüz bir kavim olarak karşımızdaydı. Şimdi yeni inançlar olduğuna göre yeni bir millileşme süreciyle de karşılaşıyor olacağız. Milattan önce 1750 ile 1700'lü yıllar arasına uzanırken Hammurabi ve onun kanunlarını yavaş yavaş ardımızda bırakıyor olacağız. Ama bütün bunları yarın anlatıyor olacağız Allah nasip ederse. Bugünlük bu kadar efendim. Kalın sağlıcakla.